Merhaba arkadaşlar. Dijital görüntü işleme dersimize hoş geldiniz. İlk olarak dersin çerçevesini kuruyoruz. Görüntü işleme yalnızca filtreler ve hazır fonksiyonlardan ibaret değildir. Önce görüntünün fiziksel dünyadan nasıl ölçüldüğünü anlamamız gerekiyor. Slide'deki ana zincir sürekli bir sahne fonksiyonu olan f parantez x virgül y ifadesinden ayrık piksel ızgarası f köşeli parantez m virgül n ifadesine ve oradan da m çarpı n boyutlu bir matrise geçişi özetliyor. Bu hafta temel hedefimiz şu: görüntüyü hem fiziksel bir ışık ölçümü, hem matematiksel bir fonksiyon, hem de bilgisayarda saklanan sayısal bir veri yapısı olarak aynı anda okuyabilmek. Bu kavrayışı olmadan histogram, filtreleme, Fourier dönüşümü ya da segmentasyon gibi sonraki konular yalnızca işlem adımı gibi kalıyor. Bu derste ise her işlemi bu model üzerinden kuracağız. Bu dersin birinci hedefi, görüntünün yalnızca ekranda gördüğümüz bir resim değil, iki değişkenli bir fonksiyon olduğunu kabul etmek. İkinci hedef, bu fonksiyonun fiziksel sensörde nasıl örneklendiğini anlamak. Üçüncü hedef, örnekleme ve kuantalama kavramlarının neden farklı olduğunu ayırmak. Örnekleme koordinatları ayrıklaştırır, kuantalama ise parlaklık değerlerini ayrıklaştırır. Slide'de verilen akış, sahneden sensöre, sensörden f köşeli parantez m virgül n ayrık görüntüsüne ve oradan bilgiye giden yolu gösteriyor. Bu haftanın sonunda bir görüntüyü açıp piksel değerlerine baktığınızda o sayının arkasında ışık, optik, elektronik, ayrıklaştırma ve sayısal temsil süreçlerinin olduğunu açıklayabileceksiniz. Burada 3 düzeyi ayırıyoruz. Görüntü işleme dediğimizde girişte çıkışta görüntüdür. Örneğin gürültü azaltma yaparsınız. Girişteki görüntü f köşeli parantez m virgül n, çıkışta g köşeli parantez m virgül n olur. Görüntü analizi dediğimizde görüntüden sayısal ölçüler çıkarırız. Örneğin bir parçanın alanı, çevresi, merkez noktası ya da ortalama parlaklığı gibi. Bu durumda çıkış artık bir görüntü değil, z vektörüdür. Görüntü anlamlandırma ise daha üst düzeydir. Sistem görüntüye anlam yükler. Örneğin ürün sağlam mı, kusurlu mu, hücre tipi nedir, araç mı, insan mı gibi kararlar üretir. Formül satırında T dönüşümü görüntüyü görüntüye, phi dönüşümü görüntüyü öz nitelik vektörüne, psi dönüşümü ise görüntüyü etikete dönüştürüyor. Ders boyunca bu ayrım algoritma seçimini belirleyecek. Soldaki şema, görüntü işlemenin astronomiden tıbba, uzaktan algılamadan endüstriyel denetime kadar çok geniş bir uygulama evrenine yayıldığını gösteriyor. Sağdaki örnekler ise görüntünün farklı fiziksel mekanizmalarla oluşabileceğini anlatıyor. Yansıma, emisyon ve soğurma. Burada vurgulanacak ana fikir şudur: görüntü, görünür ışık olmak zorunda değildir. Bir X ışını görüntüsü, radar görüntüsü, termal görüntü ya da mikroskop görüntüsü de aynı matematiksel çerçeveyle temsil edilebilir. Slide'daki eşitliği yüksek sesle şöyle okuyabiliriz: görüntü, fiziksel bir büyüklüğün uzaysal örnekleridir. Bu bakış açısı ileride medikal, endüstriyel ve malzeme görüntülerini aynı tekniklerle işlememizi sağlar. Bu slaytta görüntünün ilk matematiksel tanımını veriyoruz. F parantez x virgül y, omega adlı iki boyutlu bir uzay bölgesinden reel sayılara giden bir fonksiyondur. Bunu şöyle okuyabiliriz: F, x ve y koordinatlarında tanımlı, parlaklık ya da yoğunluk değerini verir. Buradaki x ve y sürekli koordinatlardır. Yani matematiksel modelde piksel yoktur. Sonsuz sayıda konum vardır. Range kısmında f değerinin fiziksel anlamına dikkat çekiyoruz. Görünür ışıkta bu parlaklık olabilir. X ışınında soğurulmuş radyasyon bilgisi olabilir. Mikroskopta yansıtılan ya da geçirilen ışık olabilir. Formüldeki 0 küçük eşittir f parantez x virgül y küçük eşittir l maksimum ifadesi yoğunluğu sınırlı ve pozitif kabul edildiği basit modeli gösterir. Renkli görüntüde ise her noktada tek sayı değil, c boyutlu bir vektör vardır. Şimdi sürekli görüntüden bilgisayardaki temsile geçiyoruz. Slide'daki F matrisi, M satırı ve N sütundan oluşan ayrık görüntüdür. F parantez i virgül j, i'inci satır ve j'inci sütundaki piksel değeridir. Burada şu uyarıyı yapmak önemli. Matematikte x ekseni genellikle sağa, y ekseni yukarı gider. Görüntü dizilerinde ise çoğu zaman satır indeksi aşağı, sütun indeksi sağa doğru artar. Bu fark algoritma yazarken çok önemlidir. L eşittir 2 üzeri k formülü, k bitlik bir pikselin kaç farklı yoğunluk seviyesi taşıyabileceğini gösterir. Örneğin k 8 ise L 256'dır. B eşittir m çarpı n çarpı k ifadesi de ham depolama miktarını verir. Dersin ilerleyen haftalarında sıkıştırma ile bu miktarı azaltmaya çalışacağız. Bu slide ise dersin fiziksel omurgasını temsil ediyor. Elektronik görüntüleme zincirini soldan sağa okuyoruz. Önce bir radyasyon kaynağı vardır. Bu kaynak nesneyle etkileşir. Optik sistem bu etkileşmiş ışınımı sensör düzlemine taşır. Sensör fotonları elektronik yüke dönüştürür. Analog sayısal dönüştürücü bu sinyali bitlere çevirir ve işlemci görüntüyü işler ya da yorumlar.
Burada özellikle şu mesajı veriyoruz. Görüntü işleme yazılımda başlamaz. Işıklandırma kötü ise, lens bulanık ise, sensör doyuma gidiyorsa ya da örnekleme yetersizse algoritmanın telafi edebileceği bilgi sınırlıdır. Dersin ilerleyen haftalarında her işlem aşağıda gördüğünüz zincirin bir aşamasında oluşan sınırlılığı modelleyecek. Bu slaytta görüntü yoğunluğunu çok basit ama güçlü bir modelle açıklıyoruz. F parantez x virgül y eşittir i parantez x virgül y çarpı r parantez x virgül y. Bunu şöyle okuyabiliriz. Sensörde ölçülen parlaklık, sahneye gelen aydınlatma ile yüzeyin yansıtma özelliğinin çarpımıdır. I aydınlatmayı, R yansıtmayı temsil eder. R genellikle 0 ile 1 arasındadır. Çünkü yüzeye gelen ışığın bir kısmını yansıtır. I ise pozitif bir büyüklüktür. Bu modelin pratik sonucu çok önemlidir. Görüntüde parlak görünen bir yer gerçekten farklı malzeme olduğu için mi parlaktır, yoksa oraya daha fazla ışık düştüğü için mi? Endüstriyel muayenede ve medikal görüntülerde bu ayrım kritik hale gelir. Bu nedenle iyi bir görüntü işleme sistemi önce fiziksel görüntü oluşumunu anlamalıdır. İnsan gözü örneği sezgisel olarak anlayabileceğimiz iyi bir başlangıçtır. Kornea ve lens ışığı retinaya odaklar. Retina üzerindeki rod ve kon hücreleri fotonları elektriksel sinyale dönüştürür. Burada önemli nokta şudur. Retinaya düşen görüntü ile bizim algıladığımız dünya aynı şey değildir. Retinadaki iki boyutlu ışık dağılımı doğrudan anlamlı dünya algısı değildir. Beyin kenar, kontrast, hareket ve derinlik gibi bilgileri hesaplar. Bu analoji kamera için de geçerlidir. Sensör sadece ölçüm yapar. Nesne tanıma, segmentasyon ya da karar verme için ek işlem gerekir. Görüntü işleme ile bilgisayarlı görü arasındaki sınır burada daha net hale gelir. Burada kamera modelinin en temel geometrisini görüyorsunuz. Pinhole modelde 3 boyutlu bir nokta, 2 boyutlu görüntü düzlemine iz düşürülür. Yukarıdaki formülde f odak uzaklığıdır. ZO ise nesnenin kameradan uzaklığıdır. Z büyüdükçe f bölü z küçülür ve nesne görüntüde daha küçük görünür. Bu, derinlik bilgisinin 2 boyutlu görüntüde doğrudan saklanmadığını gösterir. Alttaki homojen koordinat formu xi yaklaşık eşittir k çarpı rt matrisi çarpı x şeklinde okunur. Burada K iç parametreleri, R ve T dış parametreleri temsil eder. Bu model ileride kamera kalibrasyonu ve endüstriyel ölçüm konularında kullanılacaktır. Görüntü oluşumu her zaman aynı fiziksel mekanizmaya dayanmaz. Yansıma görüntülerinde sensör, nesneden geri yansıyan ışınımı ölçer. Tipik fotoğraf ve birçok yüzey muayenesi böyledir. Emisyon görüntülerinde nesnenin kendisi ışınım yayar. Termal kamera veya astronomik görüntüler buna örnektir. Soğurma görüntülerinde ise ışınım nesnenin içinden geçerken zayıflar. X ışını ve CT gibi yöntemlerde iç yapı bilgisi buradan gelir. Slide'daki eşitlikte lambda dalga boyu, t zaman, eta ise gürültüdür. Bu genel ifade bize şunu söyler. Bilgisayarda elimizde yine bir matris olabilir ama o matrisin fiziksel anlamı görüntüleme modalitesine bağlıdır. Bu slaytta pikselin fiziksel anlamını vurguluyoruz. Genellikle piksel ekrandaki küçük kare olarak düşünülür. Burada pikselin aslında sensör üzerindeki küçük bir ölçüm alanı olduğunu anlatıyoruz. Formülde de göreceğimiz gibi piksel değeri tek bir noktadaki değer değil, küçük bir alan üzerindeki ortalama ölçümdür. Sensör bu alana düşen fotonları toplar, bunları elektronik yüke dönüştürür ve okuma devresiyle voltaja çevirir. Pozlama süresi de bu entegrasyona zaman boyutu ekler. Bu yüzden hareket bulanıklığı, doygunluk ve gürültü pikselin fiziksel ölçüm sürecinin doğal sonuçlarıdır. Burada örnekleme ve ayrıklaştırma işlemlerini görüyorsunuz. Yani sampling ve quantization. Sampling, koordinatları ayrıklaştırır. Yani sürekli x ve y düzleminden belirli aralıklarla örnek alırız. Quantization ise genliği ayrıklaştırır. Yani sürekli parlaklık değerini sonlu sayıdaki seviyelerden birine yuvarlarız. Slide'daki ilk formülü sampling, x virgül y, m delta x virgül n delta y konumlarına dönüşür diye okuyabiliriz. İkinci formül, quantization, f, q parantez f değerine ve sıfırdan l eksi 1'e kadar olan ayrık seviyelere dönüşür şeklindedir. L eşittir 2 üzeri k, k bit ile kaç farklı gri seviye temsil edilebileceğini verir. Örneğin 8 bitlik görüntüde L 256'dır. Bu ayrımı anlamak, aliasing, çözünürlük ve kuantalama hatası konularının temelidir. Şimdi ayrık görüntünün geometrisini kuruyoruz. Sürekli düzlemden sonra elimizde omega d adlı ayrık koordinat kümesi vardır. Formülü şöyle okuyabiliriz. Omega d, m sıfırdan m-1'e, n sıfırdan n-1'e kadar olan tüm piksel koordinat çiftlerinden oluşur. Bu ızgara üzerinde komşuluk tanımı önemlidir. 4 komşulukta yalnızca yukarı, aşağı, sol ve sağ pikseller komşudur. 8 komşulukta köşegenler de komşu sayılır. Bu seçim bir bölgenin bağlı olup olmadığını değiştirebilir.
Örneğin 2 piksel sadece köşeden temas ediyorsa 4 komşulukta ayrı, 8 komşulukta aynı nesne olabilir. Euclidean distance formülü düz çizgi uzaklığını, D4 formülü ise şehir bloğu uzaklığını verir. Segmentasyon ve morfoloji haftalarında bu kavramları sürekli kullanacağız. Burada çözünürlüğü yalnızca megapiksel sayısı olarak değil, sahnedeki fiziksel ayrıntının piksele düşen karşılığı olarak tanımlıyoruz. Field of view, kameranın gördüğü fiziksel genişliktir. Eğer yatayda en alt x piksel varsa, ground sampling distance eşittir field of view bölü piksel sayısı. Yani bunu şöyle okuyabiliriz. Bir pikselin sahnede kapladığı fiziksel uzunluk, görüş alanının piksel sayısına bölünmesiyle bulunur. Pixels per meter ise bunun tersidir. Endüstriyel uygulamalarda bu hesap çok önemlidir. Örneğin bir çizik en az 3 ile 5 piksel kaplamıyorsa sadece yazılım ile güvenilir tespit beklemek gerçekçi olmuyor. Bu nedenle kamera, lens, çalışma mesafesi ve sensör seçimi algoritma tasarımından önce yapılmalıdır. Burada yoğunluk çözünürlüğünü bit derinliği ile ilişkilendiriyoruz. L eşittir 2 üzeri K formülü temel ilişkidir. K 1 bit ise L 2 olur ve görüntü ikilidir. K 8 bit ise L 256 olur ve klasik gri seviye görüntü elde ederiz. K 12 bit ise 4096 seviye vardır. Bu özellikle bilimsel ve endüstriyel kameralarda yaygındır. Kuantalama adımı delta, f maksimum eksi f minimum bölü 2 üzeri K eksi 1 şeklinde hesaplanır. K arttıkça delta küçülür. Yani parlaklık daha hassas temsil edilir. Ancak burada yanlış bir beklentiyi önlemek gerekir. Bit derinliği optik bulanıklığı düzeltmez. Örnekleme yetersizliğini çözmez ve sensör gürültüsünün altında kalan bilgiyi geri getirmez. Bit derinliği sadece genlik hassasiyetini arttırır. Bu slaytta kuantalamanın hata modelini anlatıyoruz. Kuantalama hatası EQ, gerçek değer f ile kuantalanmış değer q parantez f arasındaki farktır. Eğer kuantalama adımı delta ise basit modelde hata eksi delta bölü 2 ile artı delta bölü 2 arasında düzgün dağılmış kabul edilir. Bu durumda varyans sigma kare alt q eşittir delta kare bölü 12 olur. Burada formülü sözlü okumak önemli. Sigma alt q kare delta kare bölü 12. CNR formülü ise desibel cinsinden sinyal gücünün gürültü gücüne oranıdır. 10 çarpı logaritma taban 10, P sinyal bölü P gürültü. Son formül ideal tam ölçek sinüs için SQNR yaklaşık 6.02K artı 1.76 desibeldir. Her ekstra bit yaklaşık 6 desibel kazanç sağlar. Ancak bu model gerçek sensör gürültüsü ve görüntü içeriğiyle birlikte düşünülmelidir. Aliasing konusu da oldukça önemlidir. Çünkü sezgisel olarak düşük çözünürlüklüğünü yalnızca bulanıklık oluşturduğunu düşünebilirsiniz. Oysa yetersiz örnekleme yeni ve yanlış örüntüler üretir. Slide'daki enquist koşulunu okuyalım. Fs büyük eşittir 2f maksimum. Yani örnekleme frekansı sinyaldeki en yüksek uzaysal frekansın en az 2 katı olmalıdır. Eşdeğer olarak delta x küçük eşittir 1 bölü 2 f maksimum diyebiliriz. Eğer bu koşul sağlanmazsa yüksek frekanslar düşük frekans gibi görünür ve sahnede olmayan desenler ortaya çıkar. Örneğin ince çizgiler, parmak izi ya da kumaş dokusu yanlış bir periyodik desene dönüşebilir. Anti-aliasing filtresi örneklemeden önce yüksek frekansları bastırır. Bu nedenle iyi görüntüleme tasarımı sadece sensör piksel sayısı değil, optik filtreleme ve örnekleme yoğunluğu meselesidir. Bu slaytta görüntü sensörünün fiziksel temelini veriyoruz. Foton enerjisi E alt lambda eşittir H çarpı C bölü lambda. Yani bir fotonun enerjisi Planck sabiti çarpı ışık hızı bölü dalga boyudur. Silikonda foton enerjisi bant aralığını aşarsa elektron delik çifti oluşur. Kuantum verimi eta alt QE gelen foton sayısına karşılık kaç elektron toplandığını gösterir. Formül eta alt QE eşittir n elektron bölü n foton. Pozlama süresi boyunca pikselde biriken elektron sayısı yaklaşık eta QE çarpı foton akısı çarpı pozlama süresi çarpı piksel alanıdır. CCD ve CMOS mimarileri okuma biçimleri açısından farklılaşsa da temel ölçüm fikri aynıdır. Işık önce yüke, sonra voltaja, sonra dijital sayıya dönüşür. Bu dönüşüm sırasında karanlık akım, okuma gürültüsü ve doygunluk gibi etkiler görüntü kalitesini sınırlar. Burada gözlenen görüntü ile ideal görüntü arasındaki ilişkiyi kuruyoruz. Formüldeki F ideal görüntüdür. H optik veya hareket kaynaklı bulanıklık sistemidir. Yıldız işareti konvolüsyonu temsil eder. Eta ise gürültüdür. Bu formül ileride işleyeceğimiz restorasyon konusunun da temelini oluşturmakta. Gürültü türlerini de ayırıyoruz. Shot noise, foton gelişinin rastlantısallığından kaynaklanır. Dark noise ise ışık olmasa bile termal elektronlardan gelir. Read noise, okuma elektroniğinin eklediği belirsizliktir.
CNR, ortalama sinyalin gürültü standart sapmasına oranı olarak düşünülebilir. Dynamic range ise ölçülebilen en büyük ve en küçük yoğunluk oranını desibel cinsinden verir. Böylece görüntü iyileştirme ile restorasyon arasındaki farkın zemini hazırlanır. Şimdi bu giriş dersimizi tüm dersin haritasına bağlayalım. Acquisition yani görüntü edinme bugünkü konunun merkezidir. Bundan sonra enhancement gelir. Kontrast arttırma ve filtreleme gibi işlemler görüntüyü insan ya da algoritma için daha kullanışlı hale getirir. Restorasyon, bozulum modelini kullanarak daha nesnel bir geri kazanım yapar. Segmentasyon, görüntüyü bölgelere ayırır. Description, bu bölgelerden öz nitelik çıkarır. Recognition ise sınıf etiketi ya da karar üretir. Formülü şöyle okuyabiliriz. F köşeli parantez n virgül n, F şapka görüntüsüne, sonra RK bölgelerine, sonra ZK öz nitelik vektörlerine, sonra CK sınıflarına dönüşür. Bu akışın amacı her algoritmanın bir bağlam içinde görülmesidir. Filtreleme yalnız başına değil, daha sonra ölçüm ve karar için kullanılan bir hazırlık aşaması olarak düşünülmelidir. Burada ise yine önemli bir konuyu, yani sayısal görüntünün depolama maliyetini sorguluyoruz. M eşittir 1024 satır, N eşittir 1024 sütun ve K eşittir 8 bit olsun. Formülü okuyalım. B eşittir M çarpı N çarpı K, yani 1024 çarpı 1024 çarpı 8. Toplam 8.388.608 bit eder. Byte'a çevirmek için 8'e böleriz. 1.048.576 byte elde ederiz. Bu yaklaşık 1 megabayt değeridir. Eğer görüntü RGB ise 3 kanal olduğu için yaklaşık 3 katı gerekir. Eğer video ise bunu saniyedeki kare sayısı ve süreyle çarparız. Bu hesap neden sıkıştırma, bellek yönetimi ve algoritma karmaşıklığının görüntü işlemede merkezi konular olduğunu göstermektedir. Şimdi bu haftanın pratik çalışmasını verelim. Amacımız bugünkü matematiksel kavramların kodda görülmesi. Önce görüntü yüklenir ve matrisin boyutu incelenir. Shape değeri m ve n değerlerini verir. D-type bit derinliği ve veri tipini gösterir. Minimum ve maksimum değerler dinamik aralığı gözlemlememizi sağlar. Histogram piksel yoğunluklarının dağılımını verir. Daha sonra görüntü daha az bit ile temsil edilir. 8 bit, 4 bit, 2 bit gibi. Böylece kuantalama basamaklarının görsel etkisi ortaya çıkar. Son adımda görüntü 2 ve 4 kat aşağı örneklenir. Burada yalnızca detay kaybını değil, aliasing ihtimalini de tartışmalısınız. Bu çalışmanın ana sorusu şudur. Gözlediğimiz bozulma örneklemeden mi, ayrıklaştırmadan mı, yoksa ikisinin birleşiminden mi kaynaklanıyor? Dijital görüntü fiziksel bir ölçümün sonlu ve ayrık temsilidir. Görüntü önce sahnede vardır. Sonra optik sistemle sensör düzlemine düşer. Sensör fotonları elektron sinyaline dönüştürür. Analog sayısal dönüştürücü örnekleme ve kuantalama yapar ve sonunda elimizde bir matris kalır. Bu matrise doğrudan görüntü diyebiliriz. Ama artık onun oluşum sürecindeki sınırlamaları da bilmeliyiz. Sampling koordinatları ayrıklaştırır. Quantization yoğunluğu ayrıklaştırır. Spatial Resolution fiziksel ayrıntının kaç piksele dönüştüğünü belirler. Bit depth genlik hassasiyetini belirler. Gürültü ve aliasing ise hangi bilginin güvenilir olduğunu sınırlar. Sonraki hafta bu kavramları daha matematiksel olarak açacağız. Örnekleme teoremi, kuantalama etkileri, piksel komşulukları, bağlantılılık ve uzaklık ölçüleri üzerinde duracağız. Katılımınız için teşekkür ederim. Sonraki derste görüşmek üzere.